Herkese merhaba. Bugün kış aylarında içmekten asla vazgeçemediğimiz bir çorba olan tarhananın yapım aşamalarını çekeceğim. Sizin için bunu video yaptım. Aslında tarhanayı yapmak çok zor olarak düşünülüyor ama emin olun o kadar da zor değil. En ince ayrıntısına kadar videomda bulabileceksiniz. Sizin için bütün aşamalarını çektim. Kendiniz evinizde güzelce yapabileceksiniz bu video sayesinde. Tabii tarhanayı yaparken de oturduğumuz yerin iklimi de çok önemli. Kuru sıcak bize çok gerekli olacak tarhanayı yaparken. Kendimiz ve en önemlisi de çocuklarımız için doğalını yapıp içmek en güzeli. Kış aylarında zaten kanalımda da tarifi var. İster ilikli kemik suyuyla çorbayı yapalım, isterseniz içine mercimek, aklınıza ne geliyorsa, ne koymak istiyorsanız onu koyup yapabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Biz videoda çok fazla yaptık. Bunun sebebi de annem yapıp satıyor. Arkadaşlar eğer yapacaksanız siz miktarı azaltıp yapabilirsiniz. Biz yaklaşık 15-16 kilo kadar tarhana elde ettik bu tarifin sonunda. Çok konuştum, şimdi tarifi vermeye başlayayım. Önce bütün malzemeleri güzelce temizlemekle işe başlıyoruz. Bu tarifte 2 kilo yeşil biber kullandık. Gördüğünüz gibi videonun başında da yeşil biberleri böyle ortasından böldük. Bunu da robottan çekeceğiz zaten. O yüzden küçük küçük kesme işlemine gerek yok. Maydanoz ve naneleri saplarından tek tek ayırıyoruz. 3 demet maydanoz, 3 demet nane kullandık. 3 kilo kuru soğan ve 4-5 baş da sarımsak kullandık. Görüyorsunuz tek tek hepsinin kabuklarını soyuyoruz. Daha sonra da hepsini güzelce yıkayacağız. Arkadaşlar miktarlar çok görünebilir. Biz zaten 3 kişi olduğumuz için rahatlıkla yaptık. Ama söylediğim gibi kendinize göre daha az miktarlarda yapabilirsiniz. Kilo kırmızı biber, 4 kilo da domates kullandık arkadaşlar. Onları da robottan geçireceğimiz için büyük parçalar halinde parçalıyoruz. Bunları daha önceden yıkadık bu arada. Malzemelerin sululuk oranına göre de katacağımız unun miktarı artabilir. Bunu da göz önünde bulundurun. Gördüğünüz gibi baş kısmını temizliyoruz. Daha sonra da domatesleri büyük büyük parçalar halinde doğruyoruz. Sıra kırmızı biberde, gördüğünüz gibi onu da çekirdeklerini ayıklıyoruz ve parçalara bölüyoruz. Maydanoz, sarımsak, kırmızı biber, yeşil biber, domates, bunların hepsi robottan geçecek. O yüzden büyüklüklerinin bir önemi yok şu anda. Büyük büyük parçalara ayırdığımız malzemelerimizi güzelce yıkıyoruz. Temiz olmaları çok önemli. Burada sadece bir kere gösteriyorum ama 3 kere falan sudan geçirdik arkadaşlar. Güzelce de en sonda suyunu süzmesi için bir eleğin içine koyuyoruz. Annem güzelce yıkadı. Daha sonra da eleğin içine koyacak suyunu süzmesi için. Bütün malzemelerimizin temiz olması çok önemli. Yıkama işlemini bitirdik. Sıra hepsini robottan geçirmeye geldi. Bizim soğanlarımız küçük ama kilosunu size söyledim. Açıklamalar kısmına da yazarım. Aklınızda soru işareti kalmasın. Gördüğünüz gibi tek tek bütün malzemeleri robottan geçireceğiz. Videomun uzun olduğuna bakmayın arkadaşlar. Sizin için en kapsamlı şekilde, açıklayıcı şekilde ne kadar farklı şekillerde tarhanayı yapabiliriz onu gösteriyorum. Uzun ama gerçekten işlevsel bir video.
Robottan geçirdiğimiz malzemeleri daha sonra yoğurma işlemini yapacağımız bir kabın içerisine koyacağız. Burada yoğurma kabının büyük olması çok önemli çünkü çok fazla malzeme girecek içine ve un girecek. Rahat rahat yoğurmamız için büyük olması çok önemli. Burada görüyorsunuz kırmızı biberleri robottan geçirdik. Sırasıyla maydanoz, nane, yeşil biber, daha sonra da domatesleri geçiriyoruz. Burada güçlü bir robota çok ihtiyacımız var çünkü işimizi gerçekten kolaylaştırıyor. Biz bu robotu geçen sene Tefal'den almıştık arkadaşlar. Gerçekten çok memnunum. Almak isteyenleri de tavsiye edebilirim. 1000 watt ama 1000 wattın da üstü olan modelleri de vardı. Gerçekten çok memnunum. Almak isteyenlere de gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Bütün malzemeleri gördüğünüz gibi çektik. Şimdi sırada yoğurdunu eklemek var. 4,5 kilo yoğurt kullandık. Arkadaşlar isterseniz süzme yoğurtla da bunu yapabilirsiniz. Biz kendi mayaladığımız yoğurdu kullandık bu videoda. Açıkçası süzme yoğurt bize biraz ekşi geldi. O yüzden biz kendi yaptığımız yoğurdu kullanmayı tercih ettik. Bu yüzden size diğer seçeneği de söylüyorum. Hangisini isterseniz onu kullanabilirsiniz. Biz bu tarifte tamı tamına 14 kilo un kullandık. Görüyorsunuz yavaş yavaş ekliyoruz. Annem yoğurdukça eklemesini yapıyoruz. 5 kiloluk torbalar halinde unlarımız ve teker teker ekledik. En sonunda 1 kilo kaldı. Yani toplamda 14 kilo un kullanmış olduk. Annem yavaş yavaş yoğuruyor. Zaten yoğurdukça kıvamını görüyorsunuz. Un eklemesi yapıyoruz. Ne çok koyu kıvamda bir hamur olacak ne de çok cıvık olacak. İkisinin ortası. Zaten durdukça göreceksiniz, karıştırdıkça daha cıvık bir hale geldiğini görüyorsunuz. Ama zaten kurutacağız, bunun hiçbir önemi yok. Benim minik yardımcımın elinin girmediği, lezzetinin değmediği bir yiyecek olamaz. Tabii ki o da yapıyor. Babaannesine yardım ediyor. Öncesinde ellerini güzelce yıkadı, yani temiz, o da babaannesine yardım ediyor. Görüyorsunuz annem güzelce yoğuruyor. Yoğurma işlemine sürekli devam ediyor ve yaptıkça da un ekliyor. Daha doğrusu o istiyor. Biz ununu ekliyoruz. Söylediğim gibi toplamda 14 kilo un kullandık. Yoğurmaya devam ediyor. Biz daha çabuk mayalanması için geçen seneden kalan tarhanadan ekleme yapıyoruz. Miktarı önemli değil. Burada görüyorsunuz kavanozun dibinde kalan miktarı ekledim ben. Biz bunu tarhananın daha çabuk mayalanması için yapıyoruz. Arkadaşlar geçen sene yaptığımız tarhana da çok güzeldi. Onun da tarifi var kanalda. Annemin verdiği kişiler o kadar çok beğendi ki bu sene yine tekrardan istediler. O yüzden fazla yapıyoruz. Bir önceki sene de söylediğim gibi süzme yoğurtla yaptık ama bize ekşi geldi. Hatta yeğenim yemedi ama geçen sene yaptığımız tarhanayı çok beğendi. Yoğurma işlemi bitti. Kıvamını gördünüz arkadaşlar. Şimdi karıştırmak için açıyoruz. Bakın bu kadar. Sadece yoğurduk ve üzerini kapatıyoruz. Ve kaç gün bekletiyorsak gün boyunca açıp karıştırıyoruz.
Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Farklı yörelerde farklı bekletme süreleri var. Biz toplam 6 gün beklettik. Normalde 5 günün sonunda biz serecektik ama işlerimiz çok yoğun olduğu için 6. günün sonunda serdik yere. Yere serdik derken yani kuruması için temiz bir bezin üzerine döküyoruz. 5-6 gün bekletmemiz yeterli olacaktır. Söylediğim gibi farklı yörelerde daha uzun süre bekletiliyor tarhana. Bize ekşi geldiği için bu çok iyi oluyor. Ekşi sevenler daha uzun süre bekletebilirler. 5-6 gün bizim için ideal oluyor. 5-6 gün boyunca her gün açtık ve bir kere karıştırdık tarhanayı. Damak tadınıza nasıl uyuyorsa bekletme süresini öyle ayarlayın arkadaşlar. Bu gün süresince dediğim gibi ekşi olmuyor. Biz ekşi sevmediğimiz için bizim için çok güzel oluyor. Söylediğim gibi 10-15 gün bekletip ekşi olmasını sağlayabilirsiniz. Bakın tarhanayı her gün açıyoruz karıştırmak için. O kadar güzel kabarıyor ki mayalanması falan çok güzel oldu. Çok uğraştırıcı gibi görünse de aslında yapması çok kolay. Buraya kadar yoracak bir aşaması yoktu ama sadece döktükten sonra biraz uğraştırıyor, bizim yaptığımız yöntemle daha doğrusu. Videonun ilerleyen kısımlarında size ne demek istediğimi daha net anlatacağım. 4. günün sonunda 1 çay bardağı kaya tuzu döktük tarhanamızın içine. Onu da güzelce karıştırıyoruz. 4. günde koymamızın sebebini de yine birazdan söyleyeceğim size. Bu da çok ama çok önemli bir püf noktası. 5-6 gün boyunca sürekli karıştırdık gördüğünüz gibi. Tabi bu arada üstü kapalı olacak, onu da söylemeyi unutmayayım. Videoda görüyorsunuz ama yine de sözlü olarak söyleyeyim. Bu artık son gün, son karıştırmamız. Annem karıştırıyor ve artık temiz bir bezin üzerine dökmeye başlayacağız. Bakın arkadaşlar, söylediğim gibi 14 kilo un kullandık ama cıvıklığını görüyorsunuz. Böyle olması gözünüzü korkutmasın. Çünkü zaten serdikten sonra kurutacağız. Cıvık olmasının da pek bir önemi kalmayacak. Annem güzelce karıştırdı, kıvamını görüyorsunuz. 6. günün sonunda da temiz bir bezin üzerine sermeye başlıyoruz. Yorucu olan kısımlar bu aşamalar olabilir arkadaşlar. Çünkü hem sereceğiz hem de elekten falan geçireceğiz. Göreceksiniz zaten ilerleyen bölümlerde. Annem tek tek böyle tabakalar halinde tarhanayı temiz bir bezin üzerine seriyor, görüyorsunuz. Bakın bezin içindeki nemi görüyorsunuz. İyice suyunu çekiyor. Tarhananın tamamını serdik, görüyorsunuz. Ve kuruması için böyle bırakmıyoruz arkadaşlar. Sürekli parçalayacağız ve ters çevireceğiz daha çabuk kuruması için. Diğer türlü hiç ellemezsek üstü kurur, altı nemli kalır ve bu da bizim işimize yaramaz. Dediğim gibi sürekli ters çevireceğiz ve parçalayacağız. Şimdi 4. günde tuzu koymamızın sebeplerinden bir tanesi, görüyorsunuz ne kadar kolaylıkla bezden ayrılıyor. Bakın bu çok önemli bir püf noktası. Bezinize yapışmıyor tarhana, görüyorsunuz. Çok kolaylıkla sıyrılıyor, çıkıyor. Bu aşamayı mutlaka ama mutlaka göz önünde bulundurun. İşinize çok yarayacak ve işinizi çok kolaylaştıracak. Bezi görüyorsunuz ne kadar nemlendi, suyunu çekti. Annem bezin üzerindeki bütün tarhanaları böyle tek tek koparıyor ve parçalıyor daha kolay kurusun diye. Bizimkisi yaklaşık 1,5 günde kurudu. Arkadaşlar sabah çok erken saatlerde sererseniz bir günde de kuruması çok büyük ihtimal. Biz biraz öğleden sonra serdiğimiz için 1,5 günü buldu. Annem gördüğünüz gibi videoda da sürekli böyle çevirdi, parçaladı daha çabuk kurusun diye. Videonun başında da söylemiştim, sıcak ve kuru hava olması gerekiyor tarhananın güzelce kuruyabilmesi için. Nemli bölgelerde kurumayacağı için arkadaşlar bence hiç yapmayın. Malzemeleriniz de heba olmasın. Biz bunu Ankara'da söylediğim gibi 1,5 günde kuruttuk. Söylediğim gibi erken saatlerde çıkarmış olsaydık bir günde de kuruyacaktı. Annem her tarafı eşit şekilde kurusun diye sürekli elleriyle böyle parçaladı tarhanayı ve artık elekten geçirme sırası geldi. Burada size 2 ayrı yöntem göstereceğiz arkadaşlar. Hangisi işinize daha kolay geliyorsa onu deneyebilirsiniz. Bizim buralarda buna ilistir diyorlar. Metal bir kevgir ya da süzgeç, artık adına siz ne derseniz onun yardımıyla görüyorsunuz böyle eliyoruz. Bu birinci göstereceğimiz yöntem. Gördüğünüz gibi annem böyle tek tek eliyor.
Büyük delikli bir süzgeç işinizi rahatlıkla görecektir. Elimizdeki metal süzgecin nasıl olduğunu görüyorsunuz. Zaten parçalamıştık, parça parça olmasının sebebi bu. Annem de gördüğünüz gibi böyle süzgeçten geçiriyor. Bir kısım yaptı, görüyorsunuz, onları serdi, güzelce kurumasını bekliyoruz. Elekten geçirdikçe ince olan kısımları seriyoruz ve kurumaya devam edecekler. Burada annem elediği kısmı gösterecek. Bakın o kadar ince ki kum gibi. Böyle ince olunca daha güzel oluyor. Ama bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ben daha büyük taneli de yapmak istiyorum derseniz öyle de yapabilirsiniz. Bu kadar ince süzgeçten geçirmek zorunda değilsiniz. Annem böyle içine sindiği için, böyle daha çok sevdiği için elekten geçiriyor. İncecik yapıyor. Bakın görüntüsüne aynı bildiğiniz kum gibi. Şimdi size ikinci aşamayı göstereceğim arkadaşlar. Robottan geçiriyoruz. Bence bu aşama en rahat olanı, en kolay olanı. Tabii annem bunu da çektikten sonra yine elekten geçiriyor incecik olması için. Ama dileyen robottan çektikten sonra böyle bırakabilir. Yani böyle kurutabilir. Bence tanecikleri gayet iyi. Ama incecik olmasını istiyorsanız elekten geçirebilirsiniz. Bakın çektikten sonra gösteriyorum. Gayet bence taneciği iyi. Annem robottan çektikten sonra da yine elekten geçiriyor. Yine göstereceğim size bu aşamayı da. Bakın kum gibi, çok güzel. Ben robottan geçirdikçe annem eliyor. Görüyorsunuz bu robottan geçirdiğimin tanecikli olanları. Çok aşırı da büyük değiller. Böyle de bence kalabilirler. Bu gördüğünüz irili ufaklı topakları da yine robottan geçireceğim ve annem elemeye devam edecek. Kendiniz için yaptığınız zaman gerçekten daha fazla elemenize gerek yok. Böyle bırakabilirsiniz. Bizim gibi kum gibi yapmak zorunda değilsiniz. Kuruması için güzel bir bezin üstüne seriyoruz. Bu arada bu işlemi yaparken arkadaşlar hafif nemli olmasına dikkat edin. Çok kurursa eğer tarhananız asla robottan çekemezsiniz. Takır takır olur ve çok zorlar sizi. Unutmayın, hafif nemli olacak yani en başında bu eleme işlemine başlamadan önce ya da robottan geçirmeden önce. Eğer kurutursanız annemin yaptığı gibi süzgeçten geçiremezsiniz. İncecik olmaz, kurur ve böyle tanecikli bir şekilde kalmaz. En baştaki o parçalanmış haliyle kalır. Bakın annem elekten geçiriyor, gördüğünüz gibi böyle tanecikleri kalıyor. En son bakın o kadar çok elekten geçirdi ki içinde biberin çekirdekleri kaldı. Onları kullanmadı yani. Bakın burada incecik, ne kadar güzel görünüyor, görüyorsunuz. Tek tek uğraştı annem. Annem böyle elerken ben de bir kaşık yardımıyla sürekli yere dökülen kum gibi olanları çevirdim. Çünkü hala hafif nemli olduğu için tekrar topak topak oluyordu. Bu aşamayı da asla unutmayın. Kuruyana kadar ara ara bir kaşık yardımıyla çevirin ya da elinizle. Bu da tamamen size kalmış. Görüyorsunuz çok güzel oldu. Yaklaşık 1,5-2 günde böyle beklettik. Sürekli çevirdik iyice kuruması için. En sonunda paketledik. Son aşama gözünüzü korkutabilir. Söylediğim gibi siz bu kadar incecik tanecikli yapmak zorunda değilsiniz. Robottan çekip serip böyle kurutabilirsiniz. Ara ara da karıştırırsınız söylediğim gibi topak olmaması için tekrardan. Ve böyle afiyetle yiyebilirsiniz. Bu tarif garanti bir tarif arkadaşlar. Söylediğim gibi annem satıyor. Mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Lütfen videomu arkadaşlarınızla paylaşmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi günler.